Askeri açıdan gerçekten şu anda silahları nereden geliyor dersek Moğolistan'ın Rus menşeli silahları olduğunu söyleyebilirim. Kimlerle ilişkiye girmek istiyor dersek, yani üçüncü komşu kim dersek, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Türkiye de bunlardan biri. Ortak devletlerde bir arada yaşayan Moğollar ve Türklerden bahsediyoruz. En önemlisi de aslında Orhun yazıtlarının burada bulunması. Değerli GZT izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Moğolistan'dan bahsedeceğiz. Konuğum Profesör Doktor Çağlagül Yesevi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Biz teşekkür ederiz hocam. Hemen başlıyorum. Hocam, Moğolistan 2015'te Japonya ile bir ekonomik ortaklık anlaşması yaptı. Bu ne anlama geliyor? Moğolistan aslında Çin ve Rusya arasında sıkışmış olan bir ülke. 3,5 milyonluk bir nüfusu var ancak çok büyük bir coğrafyaya sahip. 1,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyası var. Bahsettiğiniz gibi Japonya ile de bir ticaret anlaşması, bir ekonomik işbirliği anlaşması imzaladılar. Serbest ticaretin gerçekleşmesi için yine teknik konularda, enerji konusunda, altyapı konusunda pek çok faaliyet alanında aslında işbirliğini daha iyileştirmeye, geliştirmeye çalışacakları bir döneme girdiler 2015 yılı itibariyle. Bu gerçekten önemli çünkü maden sektörü açısından son derece önemli bir ülkeden bahsediyoruz. Günümüzde en çok konuştuğumuz konu biliyorsunuz madenler ve kritik mineraller, nadir toprak elementleri. Bu konuda Moğolistan gerçekten şanslı ülkelerden biri ve ekonomik ilişkilerini, dış politikasını farklı ülkelerle çeşitlendirmeyi ve ilişkilerini geliştirmeyi arzu eden bir ülkeden bahsediyoruz. Bahsettiğiniz gibi Japonya bunlardan biri. Japonya ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Altyapı faaliyetleri, ticaret gibi pek çok alanda da işbirliğini geliştirdikleri bir dönemden bahsediyoruz. Hangi konularda öne geçiyor dersek Moğolistan için, bahsettiğim gibi madenler konusunda özellikle bakır, altın, kömür açısından zengin bir ülke. Yine hayvancılıkla uğraşan bir ülkeden bahsediyoruz. Çok büyük bir coğrafyaya sahip ama nüfusu daha az olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hocam, Çin ve Rusya arasında sıkışmış bir ülke dedik. Tam da buradan bir parantez açmak istiyorum. 2019'da Putin'in Moğolistan'ı ziyaretinden sonra ilişkilerde bir gaza basıldı. Sürekli görüşmeler yapıldı, anlaşmalar imzalandı. Rusya ile Moğolistan arasındaki ilişkiler nasıl şekilleniyor? Sinan Bey, aslında başından beri bahsettiğim coğrafya gerçekten önemli. İki büyük komşusu var Moğolistan'ın, Çin ve Rusya. Bu iki ülkeyle de ilişkileri şu anda da çok güçlü. Bunu ifade etmem gerekiyor. Ancak Moğolistan özellikle 2011 yılı sonrasında ilişkilerini farklılaştırmayı amaçlayan, özellikle bu sıkışmışlıktan kurtulmaya çalışan bir ülke. Şöyle söyleyebiliriz, belki bağımsızlık döneminden bahsedebiliriz. Mançu Devleti'nden bağımsızlığını elde ediyor yıl 1911. Ancak uluslararası toplumda tanınırlığı 1945 yılına kadar gidiyor. Yalta Konferansı'nda Moğolistan'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasından bahsediyoruz. Tabii çok güçlü bir Çin etkisinden de bahsetmemiz gerekiyor. 1919-20 yılında bile aslında bir Çin'in Moğolistan'ı işgalinden de yine bahsedebiliriz ve Çin'in bu noktada Rusya'ya yakınlaşmasından bahsediyoruz. Hem yönetim şekli olarak hem askeri anlaşmalarıyla, yine ticari anlaşmalarıyla Rusya ve Moğolistan ilişkilerinin çok yakın olduğunu ifade etmem gerekiyor. Askeri açıdan gerçekten şu anda silahları nereden geliyor dersek Moğolistan'ın Rus menşeli silahları olduğunu söyleyebilirim. Askeri tatbikatlara katıldığından bahsederim. Her ne kadar bir askeri tarafsızlıktan bahsediliyor olsa da. Yine enerji açısından da mesela petrolün büyük bir kısmını Rusya'dan aldığını söyleyebilirim. Ticari bir partner olarak son derece önemli. Tabii bu ilişkiler 1990'a kadar, yani bu özellikle Çin'in bir hakimiyet dönemi 1921'de sonlanınca 1990'lara kadar çok önemli bir Sovyetler Birliği ile Moğolistan arasında çok sıkı ilişkilerden bahsetmemiz gerekiyor. Yani aslında bir Çin etkisini dengelemek bu anlamda önemli. Ancak hiç unutmamamız gereken bir konu var. Rusya ve Çin bölgenin zaten başat aktörleri. Ve Moğolistan bu anlamda dış ilişkilerini özellikle 2011'den sonra değiştirmeye çalışıyor. Ve aslında dış politikasında yeni bir dönemden bahsetmeye başlıyoruz. Yani dış dünyaya açılmaya çalışan, ilişkilerini çeşitlendirmeye çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Üçüncü komşu politikası deniyor buna, değil mi? Uluslararası ilişkiler literatüründe. Evet. Üçüncü komşu politikası da şu Sinan Bey. Evet, Rusya ve Çin'le çok
gelişmiş ilişkilerden bahsediyoruz. Bunu dengelemeye çalışan bir Moğolistan'dan bahsediyoruz. Kimlerle ilişkiye girmek istiyor dersek, yani üçüncü komşu kim dersek, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Türkiye de bunlardan biri. Yine Japonya'dan bahsetmemiz gerekiyor aslında, başında sizin de bahsettiğiniz gibi. Yine Hindistan ve Güney Kore'den de bahsedebiliyoruz. Yani evet, Rusya ve Çin var, ancak bunları dengelemek için bir de üçüncü komşularla stratejik bir işbirliğine gidildiğini söylememiz gerekiyor. Hocam, Rusya'dan bir parantez açtık. Şimdi aynı parantezi Çin tarafından açmak istiyorum. Çin tarafından uygulanan bir proje var. Artık herkesin malumu, bir kuşak bir yol. Bu projede Moğolistan'ın durumu ve politikaları nedir bu proje özelinde? Moğolistan kuşak yol politikası içerisinde, bu kuşak yol girişimi içerisinde yer alıyor. Buna dahil olan ülkelerden biri. Mal ve hizmetlerin, biliyorsunuz Çin'in büyük bir politikası bu. Hem ulaşım yollarını kapsıyor, ticaret yollarını kapsıyor. Yani mal ve hizmetlerin en kısa sürede batıya gitmesi için Çin'in bir politikası. Bunu da destekleyen ülkelerden biri de Moğolistan bunun içerisinde. Tabii ülkenin gelişmesi için çalışıldığını söyleyebilirim. Pek çok alanda aslında kalifiye eleman bulmakta bile zorlanan, bu konuda eğitimini arttırmaya çalışan, dışarıya açılmaya çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, madenler konusunda etkili. Çok önemli kömür kaynakları var. Mesela bu kömür kaynaklarının büyük bir kısmını Çin'e gönderiyor. Yine nasıl ilişkiler var dersek, şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani bir hakimiyet, egemenlik paradoksunun var olduğunu, bu anlamda egemenliği, bağımsızlığını korumaya çalışan bir Moğolistan'ın da var olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun dışında neden bahsedebiliriz? Dediğim gibi maden kaynakları açısından bir işbirliği söz konusu. Özellikle bakıra ve kömüre Çin ihtiyaç duyuyor. Büyük bir kısmını da zaten Çin'e gönderiyorlar, Çin'e satıyorlar ve aynı zamanda iç yatırımlardan bahsediyoruz. Yani yatırımı kim yapıyor? Hangi şirketler var dersek Çin orada çok etkili. Özellikle dış yatırım açısından konuşursak Çin'in çok etkili bir partner olduğunu söylemem gerekiyor. Hatta bununla ilgili de bir yasa çıkartıyorlar. Yani dış yatırımı yapan ülkedeki tüm yatırımın 1/3'ünden fazlasına da sahip olmamalı. Bunun da aslında Çin'e bir cevap olarak çıktığını söylememiz gerekiyor. Çünkü Çin bu 1/3'den daha fazla yatırıma sahip olan bir ülke. Bir de uluslararası yatırımlarda Çinli yatırımcılar, yani yatırım şirketleri şöyle çalışıyorlar. İşçileri Çinli oluyor, mühendisleri Çinli oluyor, fabrikada işçiye yemek çıkaran aşçı Çinli oluyor, servis şoförü Çinli oluyor. Ama bölgedeki, yani örnek veriyorum Moğolistan'da Moğol vatandaş çalıştırmıyorlar. Bu da Moğolistan'da hem hükümet nezdinde hem de toplum nezdinde bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Yani yasa tasarısının sebebi o olabilir. Peki şunu değerlendirmek istiyorum hocam. Bir proje vardı. Sibirya'nın Gücü 2. Bir doğalgaz boru hattı. Bu projede son durum nedir? Nereleri kapsıyor? Bu bir aslında doğalgaz boru hattı. Biliyorsunuz Rusya son derece önemli bir doğalgaz satıcısı. En önemli ihraç eden ülkelerden biri. Dünyadaki rezervlerinde en büyük kısmına Rusya sahip. Yani doğalgaz dediğimiz zaman Rusya'dan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii dünya değişiyor. Özellikle 2022 yılında baş gösteren bu Ukrayna Savaşı ile birlikte güzergahlarda çok önemli değişiklikler oldu. Rus gazının en fazla gönderildiği yer Avrupa'ydı. Ancak yaptırımların neticesinde bunda ciddi azalmalar oldu. 2022 yılında Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında gazın gideceği yerle ilgili sorunlar yaşanmaya başladı. Rusya çok önemli bir, dediğim gibi, gaz üreticisi. Doğal gazı gönderdiği yerde Avrupa'ydı. Yani 155 milyar metreküplük bir gazı Avrupa'ya gönderiyordu Ukrayna Savaşı öncesinde. Ancak bu değişti, biliyorsunuz, uluslararası ambargolarla. Şimdi 41-43 milyar metreküplük bir doğal gazın Avrupa'ya gittiğini biliyoruz. Peki geri kalan ne olacak? Burada diğer gönderilecek ülke Çin olarak ortaya çıktı. Ancak sizin bahsetmiş olduğunuz boru hattı projesi için 50 milyar metreküplük bir boru hattından bahsediyoruz. Ve bu Rusya'dan Moğolistan'a, oradan Çin'e gidebilecek bir hat. Önemli bir hat. Ancak biz bunun son olarak Moğolistan'ın belgelerini de görmemeye başladık. Yani aslında 2024-2028 planları içerisinde artık yer almadığını gördük. Bunun da nedenini aslında merak ettik. Neden hocam? Bunun birinci nedeni şu olabilir. Henüz tam olarak nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı konusunda belli belirsizlikler ortaya çıktı. İkincisi, gerçekten bu doğalgaza Çin'de ihtiyaç var mı? Çünkü büyük miktarda doğalgazın
gittiğini, aynı zamanda Çin'in başka ülkelerden de özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz satın almaya başladığını da biliyoruz. Buna ihtiyaç var mı? Üçüncüsü de belki Moğolistan üzerinden geçmesi bu hattın arzu edilmedi Çin tarafından. Başka bir güzergah ülkede olabileceği söylendi. Yani pek çok konu var. Belki doğalgaza gerçekten bu miktarda ihtiyaç yok. Bir de biliyorsunuz aslında boru hatları projeleri sadece enerji kaynağının gönderilmesiyle ilgili değil, çok stratejik konular, politik konular. Yani bütün bu ilişkiler ağı, kimin finanse edeceği, gaza ihtiyaç olup olmadığı, Moğolistan üzerinden geçip geçmemesi gibi konularda etkili oldu bence. Şu anda stratejik hedefler arasında, yani planlar içerisinde bulunmadığından bahsedebiliriz. Hattın güzergahının güvenli olması gerekebilir, terör tehdidi olmaması gerekebilir. Evet. Bunu biz Avrupa kıtasında yaşadık. Kablolar kesildi, boru hatlarına sabotajlar yapıldı. Evet, belirttiğiniz Anekdot gibi. olarak paylaşmış olalım. Hocam yatırım ve şirketlerden bahsetmiştik. Bir anekdot daha vermek istiyorum. Mesela Rosneft şirketi, Rusya'nın petrol şirketlerinden biri, Moğolistan'ın petrol arzının %95'ini tek başına karşılıyormuş. Bu çok büyük bir oran ve aynı zamanda da bence tehlikeli bir oran. Çünkü tek bir şirketten %95 oranında ticaret yapmak çok feasible değil diyelim. Şunu söyleyebiliriz, dediğiniz doğru. Özellikle petrol konusunda bir bağımlılığı var. Arz sağlayıcı tek ülkenin aslında Rusya olduğunu görüyoruz. Bu dediğiniz gibi bunun stratejik politik sonuçları olabilir her iki ülke açısından da. Ancak arz sağlayıcı ülkeler artık günümüzde kolay kolay bu sağladıkları enerjiyi kesmiyorlar. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bir karşılıklı bağımlılıktan bahsediyoruz. Hocam Japonya ve Hindistan gibi Asya ülkeleriyle temas var demiştik. Bu tarz temaslar Moğolistan'ın ekonomik çeşitliliğine nasıl katkı sağlıyor? Aslında bu üçüncü ülkelerle komşuluk meselesi, stratejik hedeflerin değişmeye başlaması, sıkışmışlıktan kurtulmaya çalışmak Moğolistan'ın ana gündem maddesi. Yani bütün tarihi aslında bu Rusya ile ilişkiler ve Çin'le ilişkileri dengelemekle geçmiş. Bununla ilgili ilk konular aslında 1990 sonrası başlıyor. Ancak özellikle 2011 sonrası bir değişiklik olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, Hindistan'la önemli konularda işbirliği var, teknolojik konular, sağlık konuları. Bunun dışında uranyumun zenginleştirilmesi konusunda birlikte hareket ediyorlar. Yine Japonya ile ilgili bir serbest ticaret antlaşmasından bahsediyoruz. Bir çeşitlilik sağlanmaya çalışılıyor. Bunun dışında belki şunu da eklemek lazım. Rusya ve Çin gerçekten güçlü. Hemen o bölgeden çıkmalarını beklemek, ilişkilerin değişmesini beklemek mümkün değil. Rusya için ne dedik? Hem petrolden bahsettik, enerji ilişkilerinden, askeri ilişkilerden bahsettik. Çin zaten aslında bütün pazara hakim durumda, bundan bahsediyoruz. Yine kömürün en büyük alıcısı. Şunu söylemek mümkün, bütün bu ülkelerle ilişkiler bir farklılık getirebilecek mi Moğolistan'a? Yani hem ilişkileri hem ekonomik düzeyi değiştirebilecek mi? Bunun için belki şunu da eklemek önemli olabilir Sinan Bey. Uluslararası örgütlerle de işbirliğine gidiyor. Hatta bunlardan biri biraz daha farklı. Bir NATO'yla işbirliği var. AGİT'le işbirliğinde bulunuyor. Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde gözlemci üye. Yani ilişkilerini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalışan, güçlenmeye çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Pek çok alanda da yatırımların bu ülkeler tarafından yapıldığını söyleyebilirim. Bir anekdot daha vermek istiyorum. Hem otomotiv üreten hem klima üreten bir firma var. Hatta tamirat, tadilat işleri yapan usta abilerimizin de kullandığı bir araba var. Etrafı genellikle vuruk olur. Bu arabanın firması. Başkent Ulanbator'un yeni havalimanını inşa eden firmaların arasındaymış hocam. Araştırırken öğrendim. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi merceği, objektifi biraz daha Türkiye tarafına almak istiyorum hocam. Asya kıtasından çıkalım. Biraz daha kendi topraklarımıza doğru gelelim. Türkiye ve Moğolistan ilişkilerinde ortak tarih denen bir anlayış var. Bu anlayış iki ülke arasındaki ilişkilerde nasıl bir rol oynuyor? Dediğiniz doğru Sinan Bey. Dediğim gibi aslında Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler üye olması 1961, uluslararası tanınırlığını 1945 sonrasından bahsediyoruz. Türkiye'nin de ilişkilerini 1969 yılı itibariyle kurduğunu söylemem gerekiyor. Ancak diplomatik ilişkiler kuruluyor. Büyükelçilik düzeyine geçmesi, büyükelçilerin atanması 1996-97 yılını buluyor. Bundan bahsedebilirim. TİKA'nın çok önemli faaliyetleri var. Özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yan yana yaşayan, bir ortak tarihi paylaşan, ortak devletlerde bir arada yaşayan Moğollar ve Türklerden bahsediyoruz. En önemlisi de aslında
Orhun yazıtlarının burada bulunması bu Türk tarihi açısından çok önemli. Moğol tarihi açısından da çok önemli. Yine Cengiz Han'ın kurmuş olduğu imparatorluk içerisinde yine var olan Türkler ve Moğollardan da bahsetmemiz mümkün. Yani aynı kültür dairesi ve tarih dairesi içerisinde değerlendirebileceğimiz, bizim de tarihimizi anlamamız için ihtiyaç duyduğumuz bir milletten, bir halktan bahsediyoruz. Ve ortak olarak da aslında bu Orhun yazıtlarının korunması, sergi alanlarının yapılması, bu süreçte de karayollarının yapılması, TİKA'nın son derece önemli faaliyetleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuya gerçekten önem veriyor. Yine şundan da bahsetmek mümkün. 2025 yılındaki son ziyarette stratejik ortaklık anlaşmaları ve pek çok antlaşmanın yanında bunu da imzaladılar. Yani tarihi anlamak, kültürü anlamak, birbirimizi anlamak açısından iki devletin de birbirine çok değer verdiğini söylememiz gerekiyor. Yine bu 2011'deki üçüncü komşu meselesinde de Türkiye'nin bunlardan biri olduğunu görüyoruz. İlişkilerin geliştirilmeye çalışıldığını, ticaret hacminin artırılmaya çalışıldığından söz edebilirim. Yani yan yana yaşamış, tarihlerinde ortaklıklar olan, birbirlerini anlamaya çalışan, birbirlerini anlarlarken aslında kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü de anlamaya çalıştığımız bir ilişkiden bahsediyoruz. Orhun yazıtlarının büyük restorasyonunu en son Türkiye gerçekleştirmişti değil mi hocam? Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha Moğolistan'ın iç politika kısmına gelmek istiyorum. Hocam ülkede az bir nüfus olduğundan bahsettiniz. 3,5 milyon civarı bir Moğol vatandaşı var ülke topraklarında. İşte doğal kaynaklar açısından yeterli ama ekonomik gelişmişlik açısından aynı oranda yeterli olmadığından bahsetmiştik. Bu durum nasıl düzeltilebilir? Ne yapılabilir? Moğolistan dışa açılırken tabii ki ilişkilerini geliştirmeye çalışırken özellikle eğitim konusuna da önem veriyor. Bu anlamda aslında mesela Moğolistan'dan gelen öğrencilerimiz olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle bazı alanlarda İstihdam konusunda bu yetenekli elemanları, yetişmiş elemanları bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu anlamda da aslında yurt dışına gönderdiği öğrencilerle bunu çözmeye çalıştığını söyleyebilirim. Tabii sorunlarını çözmek için aslında başından beri programın bahsetmiş olduğumuz, evet aslında iki büyük partneri var Rusya ve Çin. Bunun dışında dışa açıldığını ve Batı ile ilişkilerini de geliştirmek için elinden geleni yaptığını, bu anlamda da eksikliklerini kapatmaya çalıştığını söylemek mümkün. Değerli GZT izleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Çağla Yesevi ile Moğolistan'ın iç politikasını, ekonomik yapısını ve diğer devletlerle olan ilişkilerinden bahsettik. Hocam ben çok teşekkür ederim anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Biz teşekkür ederiz. Diğer içeriklerde görüşmek üzere, hoşça kalın.